Adamı ayrı çalıştım, kadını da ayrı çalıştım. Adamı şimdi ayıracağım burada. Hem döküm için daha kolay olur diye düşündüm. Kesinlikle zaten mecbur ayırmamız gerekiyor. Evet, yani ikisini birlikte kalıp almamız çok zor olurdu. Şimdi şunun saçında küçücük bir şey gördüm ama güzeldi. Buraları herhalde artık ayrı çıkarırız. Dökümden sonra geçirip bir şeyle ezerek bunu buraya Ya sararız. normalde bunu böyle, şimdi bu adamı çıkarttıktan sonra şu saçını şey yapıyor, düzelttim şuradaki gördüğün yere. Bu saçını düzelttikten sonra bu kadın çerçeveyle beraber tek başına esasında bir şey olacak. Dolayısıyla bu şekilde dökülebilir diye düşünüyorum ben. Ha, çerçeveyle beraber mi kalır? Tabii. Çerçeveyle beraber kalıp alınacak. Şurada. Şöyle göstereyim. Ya adamın duruşu bu olduğu için bu şekilde şey yapmış. Şimdi kadınla adam şöyle esasında bir tık daha, hani bunu biz kendimiz dökümden sonra şu hale getirebiliriz. Dökümden sonra tabii ki. Şimdi adamı o yüzden ayrı çalıştım. Adam bu şekilde. Tamam. Çerçeve derken bizim böylece oluyor mu? Evet, böylece komple alıyoruz böyle. Belli olsun diye çalışırken şey yapmadım. Sonrasında da zaten bu kadından da adamdan da tekrardan farklı modeller çalışacağım. Yani bu bir esasında hikaye gibi olacak. Evet. Bu o hikayenin ilk heykeli. Ondan sonra kadını da adamı da bağımsız olarak ayrı ayrı çalışacağım. Sonra tekrardan adam ve kadını tekrardan birlikte başka heykellerde de çalışacağım, başka formlarda. Tamam. Bu arada bu hikayemizin adı bir aşk hikayesi. A Love Story.
Wow, 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 wow. Güzel oldu. Abdullah Bey'e gerçekten teşekkür ederiz. Erkeğin kalıplarından olabilir o yüzden.